Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda temel kavramlarla ilgili 9 sorudan oluşan bir test çözümü yapacağız. Birinci sorumuza baktığımızda işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir çarpma işlemi var, burada bir toplama var ve burada yine çarpmalar var. İşlem önceliğine göre önce çarpma olan yerleri halletmemiz lazım, daha sonra toplamaya geçmemiz lazım. Buraya bakarsak bakın eksi bir kesirle yine eksi bir kesir çarpıldığı için öncelikle sonuç artı çıkacak diye işaretine karar verdik. 8 ile 32'yi sadeleştirdiğimizde 4 kaldı. 9'u 3'e böldük 3, 12'yi 3'e böldük 4 ve bu 4'ler de sadeleşti. Gördüğünüz gibi bu işlemin sonucu artı 3 kaldı. Buradaki çarpmayı yaparsak eksi 1 ile eksi 2'yi çarptığımızda bu ikisinin sonucu artı 2 oldu. Artı 2 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 6 geldi. Yani 3 artı eksi 6 olarak bulduk. Artı eksi yan yana geldiği zaman eksi olarak çıkıyordu. O halde sorunun cevabı eksi 3 olarak bulundu. Yine işlem önceliği ile alakalı bir soru. Biliyorsunuz önce parantezlere bakıyoruz. Bakın burada iki tane parantez içi var. Burada parantez içinde bir parantez daha var. Önce bunu halledersek eksi 2 olacak bu kısmı. Yani 2 eksi eksi 2. Eksi eksi yan yana gelince artı olduğuna göre şuradaki büyük parantezin sonucunu biz artı 4 bulduk. 2 artı 4'ten paydamız 6'dır diyebiliriz. Yukarıya bakarsak bakın toplama var, bölme var, çıkarma var. Önceliğimiz bölmeli olduğu için 5'i 5'e böldük 1 oldu. 6 bir daha 7. 7'den 21 çıkarsa eksi 14 oldu. Bakın 6 parantez içinde eksi var ve parantezin tamamında eksi 14 bulduk. Yine artı eksi eksi bir araya geldiği zaman artı olarak çıktı. 6 artı 14 bölü 6 yani 20 bölü 6. 2 ile sadeleştirirsek 10 bölü 3 olarak cevabı buluyoruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda A'nın 2317, B'nin 2719 olduğunu söylemiş. Burada A'lı ve B'li ifadeler vermiş. Şimdi arkadaşlar buraya 2317'yi, buraya 2719 yazıp bu işlemleri yapıp çözmek olabilir ama çok uzun sürer. Burada başka bir şey vermiş mi diye bakarsak bakın paydadaki ifadeler birbirinin tam zıt işaretlisi. O halde biz burada ilkini aynen alsak, ikincinin paydasını da a eksi b yapıyorsak o halde bu ifade eksiyle çarpılmıştır. O halde üst kısımdaki ifadenin de işaretlerini değiştiririz. Yani eksi 2a artı olur. Artı 5b de eksi 5b'ye döner. Şimdi ortak payda a eksi b olduğuna göre yukarıdaki işlemleri yaparız. Bakın 4a ile 2a toplanırsa 6a olacak. Eksi b eksi 5b de eksi 6b olacak. Yukarısını 6'nın parantezini alırsak a eksi b olacak. Aşağısı da a eksi b. Burası artık çarpım durumunda olduğu için bu parantezle aşağıyı sadeleştirebiliyoruz. O halde sonucumuz 6 olarak karşımıza çıkıyor. Yine bakın iç içe parantezler var. Önce bu parantezi gördük. Sonra onun içinde de bir parantez olduğu için en içteki parantezi hallederek başladık. Eksi 7x eksi 10x daha bu parantezin içi eksi 17x oldu. Bakın önünde de eksi vardı. Eksi eksi yan yana gelince o halde bu artı 17x olacak. 6x 17x daha şu parantezin tamamını 23x olarak bulduk. 5x parantezin önünde eksi var. İçerisinde 23x bulmuştuk. O halde sonuç eksi 18x olarak bulunur. İşleminin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın parantezlerin önünde katsayılar var. Çarparsak x ile çarptık x'i x kare oldu. X ile eksi y'yi çarparsak eksi xy oldu. X ile 2'yi çarparsak artı 2x oldu. Burada artı x ile y'yi çarparsak artı xy oldu. Burada artı x ile eksi x'i çarparsak eksi x kare oldu. Bakın x kare eksi x kareden gittiler. Artı xy eksi xy'ye de gitti. Sonunda geriye sadece 2x kaldı deriz. X eksi 2 y2 için işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bunu yerine yazarak yapmak çok kolay görünüyor. Eksi 2'nin küpü demek eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 demek. Bakın eksi ile eksiyi çarptık artı 4 oldu. Artı 4 ile eksiyi çarparsak eksi 8 geldi. Y'nin kübü artı 2'nin kübü olacağına göre bu kez artı 2 çarpı artı 2 çarpı artı 2 olacağından burası da artı 8 geldi. Yani işlemimiz eksi 8 artı 8'e dönüştü. X ile y'yi çarparsak bakın eksi 2 ile artı 2'yi çarptığımızda eksi 4. Ancak bir de önünde eksi olduğu için artı 4 geldi. Sonrası yine x yerine eksi 2, y yerine artı 2 yazdık.
Bunlar birbirini götürdü. Eksi 8 ile artı 8 de birbirini götürdü. O halde geriye kalan artı 4 bizim cevabımız olur. A112 olmak üzere işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada a kare eksi 3a eksi 4'ü alırsak. Bakın a'nın çarpanları a ve a'dır. 4'ün çarpanlarını da öyle bir yazalım ki bunların çarpımının sonucu eksi 4 çıksın. Yani bunlar zıt işaretli olsun. Bakın eksi 4'e artı 1 alıyorum. Şuradaki işaretim eğer eksi ise bu çarpanlardan büyük olanı eksi alıyorum. Bakın a ile eksi 4'ü çarpınca eksi 4a. A ile 1'i çarpınca artı a. Eksi 4a artı a'nın sonucu da eksi 3a'yı sağlamış oluyor. O halde bu ifade a eksi 4 çarpı a artı 1'miş diyorum. Paydada da a eksi 4 var. A eksi 4'ler sadeleşirse bizim sonucumuz a artı 1'dir. A 112 olduğuna göre 112'nin bir fazlası olan 113 bizim cevabımız oluyor. Yine bakın a'larla ilgili bir soru. A'yı yine çok büyük bir değer vermiş. Demek ki önce buralardaki işlemleri yapacağız. Çıkarma, bölme, çıkarma. Öncelik çıkarmada önce bölmede olduğuna göre eksi 4a'yı eksi a'ya bölersek artı 4 gelecek. 2a artı 4 eksi 3a yaparsak bakın buradan 4 2a eksi 3a'dan eksi a kaldı. Aşağısı da 4 eksi a'ydı. İki ifade aynıysa sadeleştiğinde 1 bulunacak. Gördüğünüz gibi hiç bu kadar büyük bir sayıyla uğraşmamıza gerek kalmıyor. Can aşağıda verilen şekilde sarı çemberlerden oluşan sütunlardan birer çember seçerek aralarında verilen işlemi işlem önceliğine göre uyguluyor. Örneğin ilkinden 2'yi, ikinciden eksi 1'i almış. Burası çarpma işlemi. Buradan da 3'ü almış, arası çıkarma. Tabii ki önce çarpmada olduğu için önce burayı yapmış. Eksi 2 bulmuş. Eksi 2 eksi 3'ten de eksi 5 bulmuş. Bize diyor ki buna göre elde edilecek sonuç en az kaçtır? Şimdi çarpmadaki işaretleri mümkün olan zıt ve birbirinden en uzakları alırsak sonucu en küçük buluruz. Gördüğünüz gibi burada 4 ve eksi 4'ü alsak sonra arada eksi var. Burada da çıkan sayı yine mümkün olan en büyük alırsam sonuç mümkün olan en küçük sayı çıkacaktır. Bu ikisini çarptığımızda eksi 16 oluyor. Eksi 16 eksi 11'den eksi 27 olarak soruyu çözmüş oluyoruz. Buraya kadar temel düzeyde sorulardı. Şimdi orta düzey sorulara geçiyoruz. Doğrular ve çemberler kullanılarak oluşturulan bir sayı oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şekildeki çemberler üzerinde birden çember adedine kadar olan doğal sayılar yazılmıştır. Çemberler üzerine birden çember adedine kadar 5 çember olduğuna göre demek ki birden 5'e kadar yazılacak. Örneğin şekilde 7 çember var ise çemberleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayıları yazılır. Çemberler üzerindeki sayılar birbirinden farklıymış. Aynı doğru üzerinde bulunan çemberler üzerinde bulunan sayıların toplamı bu doğrunun yanına yazılan sayıya eşitmiş. Buna göre B kaçtır? Şimdi bakın burası 3 olmuş. Bizim çemberle yazacağımız toplam 5 var. O halde bunlar biri 1, diğeri 2 olacak ya da bu 2 ise bu 1 olacak diye başlayalım. Sonra buradakilere bakarsak toplamı 8 olmuş. Buradakilerin 6 olmuş. Şimdi bunu 2 alırsak bu 4 olmalı. Bunu 1 alırsak bu 5 olmalı diyelim. 1, 4, 5 o halde burayı 3 alırsak 8'i sağladı deriz. 2, 3 burası da 5 olursa sağlar. Bu durumda bakın B 3 olmalıymış diye ilk denememizde bulduk. 1'den 9'a kadar olan doğal sayılar her çembere farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecektir. Bu yerleştirmede okun çıktığı çemberdeki sayıyı okun yanındaki işlem uygulanıp okun gösterdiği çemberin içine yazılacaktır. Buna göre A harfinin olduğu çembere hangi sayı gelmelidir? Şimdi bakın ne olacak? 1'den 9'a kadar olan sayılar yazılacak bunlara. Şimdi burada 5 ile çarpılan bir tane var. Önce benim dikkatimi bu çekti. Biz buraya eğer 2 bile yazsak sonuç 10 olacak. 9'u aşmış olacak. Burası kesinlikle 1 olmak zorundadır. 1 çarpı 5'ten burası 5 olur. 5 artı 1'den burası 6 olur. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 desek 1'i, 5'i ve 6'yı kullanmış olduk. Bakın şurada da 2 kez 2'ye bölünen bir ifade olması lazım. 8'i alsak 2'ye bölünce 4, 4'ü alsak 2'ye bölünce 2 çıkacak. Başka herhangi bir ihtimalimiz yok. Örneğin 4 alsaydık 2, 2'ye bölünce 1 olacaktı, 1'i kullandık. O yüzden 8'i, 4'ü ve 2'yi de kullanmış olduk. Buraya baktığımızda ise 4 çıkarıp sonra da 3 katını alacağız.
Bakın şurası 3 olsa 3 kere 3 9'u verir. 3'ü ve 9'u kullandığımızda geriye kalan 7'yi de buraya yazarsak 7 eksi 4 de 3'ü sağladı. Buna göre her şey sağlanmış oldu. A harfinin olduğu çembere hangi sayı gelmiş oldu? A'nın olduğu yere 3 gelmiş oldu. Birinci terimi 1 olan bir sayı dizisinin diğer terimleri verilen kurala göre belirlenmekteymiş. Bakın ne yapıyor? 3 ile çarpıyor, sonra 2 ekliyor, sonra 1 çıkarıyor. Sonra bunları tekrar ediyor. Bu sayı dizisinin 12. terimi kaçtır demiş. Şimdi tekrar ne olacak? 3 ile çarparsa 39 olacak. Sonra şöyle yapalım. 3 ile çarptık. Sonra 2 ekledik. 41 oldu. Sonra da 1 çıkardık. 40 oldu. Şimdi buradan acaba herhangi bir kural yakalayabiliyor muyuz? Ya da 3, 6, 9 oldu zaten. 10. Tekrar 3 ile çarpalım. 120. 11. terim. Sonra da 3 ile çarptıktan sonra 2 eklersek 122, 12. terim diyerek de yapabiliriz. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, kural falan bulmaya gerek yok. Hızlıca çıkıyormuş zaten. Arkadaşlar bu videoda bahsedeceklerimiz bu kadar. Temel kavramlarla ilgili 12 tane örnek soru çözmüş olduk. Takip edip beğenirseniz sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum.